Fizyoform Sağlıklı Yaşam Merkezi sunar. Herkese iyi akşamlar. YouTube kanalımızda Klinik Sohbetler canlı yayınının 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Şu an aynı anda Instagram'dan da açtım. Buradaki arkadaşlar da gelsin diye. Instagram'dan da yine burada başa tutturulan linkle ulaşabilirsiniz ya da hikayemizde de paylaştık canlı yayın linkimizi. YouTube'dan gelip sorularınızı sorabilirsiniz. Canlı yayına bağlanabilirsiniz. Bugün yine içerik olarak güzel bir hazırlık yaptık. Yoğun tempo içinde elimizden geldiğince sizlere nasıl bilgilendirebiliriz? Bunun için Yor Medya ekibiyle beraber güzel bir program hazırlıyoruz. Şimdi yayınımıza başlamadan önce güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Burada arkadaşlarım da yansıtabilirlerse ekrana. Evet, Uluslararası Ortopedik Manuel Fizyoterapistler Federasyonu tarafından dün itibariyle Türkiye'den benim de başında olduğum Fizyoform Akademi özel olarak iFont'un üyesi oldu. Tabii bu daha başlangıç. Burada başka aşamalarımız da var. Birçok aşamalardan geçeceğiz ama bu hem benim kendi açımdan hem de Fizyoform Akademi açısından hem de Fizyoform Akademi'de görev alan hocalarım açısından ve öğrencilerimiz açısından uluslararası tanınırlık anlamında dünya çapındaki bir manuel terapi federasyonundan onay almamız çok değerli bizler için. Evet, bununla yayına başlayıp hani biraz böyle küçük bir hava atayım dedim ama e, bunun anlamını fizyoterapistler iyi bilir ama siz halkımız için de şöyle söyleyelim. Yani Dünya Manuel Terapistler Manuel Fizyoterapistler Federasyonu şu an Türkiye'de beni ve akademimi üye olarak almış durumda. Ve orada bazı çalışmalarımız olacak eğitimlerle alakalı fizyoterapistlere yönelik. O yüzden bu haberle başlamak istedik. Şimdi bizler şu an Instagram'da da yayındayız ama asıl olarak YouTube'a gelmenizi istiyoruz. YouTube'dan sorularınızı sorabilirsiniz. Yine burada vereceğimiz telefon numaralarından yayına bağlanmak isterseniz yayına da bağlanabileceksiniz. Bugünkü konumuz sağlıkta gerçekler mi, kandırmacalar mı? Gelmeden önce de sürekli de önümüze çıkan bazı paylaşımlar görüyoruz sosyal medyada. Ve bu paylaşımların ne kadarı doğru, ne kadarı bilimsel bunlarla ilgili analizler yaptım ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine doğru bilinen yanlışlar neler? Kendi içimizde işte bir yere gittiğimizde mesela işte düz yat, sert zemine yat düzelirsin ya da işte hareketsiz kal düzelirsin gibi birçok böyle künt cümle var ama bunların ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunlara bakacağız. Evet, YouTube'da yayınımız devam edecek. Instagram'da da soruları takip etmeye çalışacağız. Burada da sorular akıyor. Ekip arkadaşlarımız Instagram'dan da devam etsinler, soruları takip etsinler. Onları bizimle paylaşsın bizim sekreterya ekibi. Aynı anda şu an hem Instagram hem YouTube'dayız. Evet, son yıllarda sağlıkla ilgili içerikler inanılmaz arttı. Dikkat etmişsinizdir. Hem ağrılar anlamında hem estetik anlamında. Ve bir yanda da işte bilimsel çalışma yapmaya çalışan akademisyenler var. Bir yanda da kolay yoldan para kazanmaya çalışan, kolay yoldan halkımızı bir şekilde ikna edip kliniklerine çekmeye çalışan insanlar var. Burada bizlerin görevi, ben hem Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı olarak hem de az önce duyurduğum gibi Dünya Manuel Fizyoterapistlerinin Ortopedik Manuel Terapi Fizyoterapi Konfederasyonu'nda bir şu an yetkili üyesi olarak halkı bilinçlendirmek ve meslektaşlarımı bilinçlendirmek zorundayım. Bir kere sağlıkta mucize diye bir kelime olmamalı. Mucize çözümler diye bir tabir asla kullanılmamalı. İşte tek seansta şunu çözeriz, kesin seans çözümü şudur. İşte tek bir hareketle fıtığa son, tek bir hareketle boyun düzleşmesine son gibi iddialı cümleler kullanılmaması gerekiyor. Bunlar aslında yasal olarak da Sağlık Bakanlığı'nın yeni çıkardığı
kanunlara göre de yasak. Bunların hangisi gerçek, hangisi kandırmaca? Bunları hep birlikte konuşacağız. Şimdi az önce arkadaşlara bir MR görüntüsü iletmiştim. Onu eğer yansıtabilirlerse onunla ilgili bir konuşmak istiyorum. Evet. Şimdi burada gördüğünüz görüntüde ki MR'ı içeriğini size ben şöyle söyleyeyim. Hemen bir dakika. Bu hanımefendi depremzede, bu MR'ın sahibi. Tabii ki ismini veremiyoruz. Burada bu MR çekilen kişinin çok şiddetli bel ağrısı ve kalça ağrısı var. Ve depremden sonra bu ağrılar başlıyor. Depremden sonra ne yapıyor? İşte çadırda kalıyor, zor şartlar, stres ortamı vesaire birçok problem var biliyorsunuz. Ve bu MR'da ağrılar başladıktan sonra çekiliyor. Şimdi buradaki ilginç olan olay şu. Şimdi bu MR'ı gören birisi eğer bu hikayeyi bilmezse ve bu kişinin daha önce hiçbir ağrısı olmadığını bilmiyorsa MR'ı gören bir kişi, bir beyin cerrahı hemen herhalde burada 4. seviyede bir kayma var ve bu kaymayı acilen ameliyat etmemiz gerekiyor diyebilir. İşin enteresan kısmı tabii biz bu MR'ı gördüğümüzde zaten bir doktordan gelmişti ama biz de güvendiğimiz bir doktor olan bir beyin cerrahımıza bunu gönderdik. Sevgili Orhan hocamıza da buradan selamlar olsun. Orhan hocaya MR'ı gönderirken işte hastanın yaşını, pozisyonunu, yaşadığı olayları, ağrısının ne zaman başladığını vesaire her şeyi anlatarak gönderdim. Ve bu MR'ı gören hocanın da ameliyat diyeceğini düşündüm. Ben de açıkçası hani dokunmadan önce hocanın da onay vermesi gerektiğini düşündüm. Ve hoca arayıp şunu söyledi. Eğer dedi 28 yaşına kadar hiçbir bel ağrısı çekmedi, hiçbir sorun yaşamadıysa ve tamamen depremden sonra hani hiçbir darbe almadan, beline hiçbir şekilde darbe almamış, kaza geçirmemiş vesaire ve ağrısı depremden sonra o yaşadığı zor şartlar, işte sert zeminde uyumalar, uykusuz kalmalar, yaşanan stresler bundan sonra başladıysa eğer bu ağrının buradaki MR görüntüsüyle alakası yok Zafer dedi. Normal fizyoterapinizi yapın dedi, manuel terapinizi uygulayın dedi dikkatli bir şekilde ve asla dedi hani bu yeni bir şey değil. Önceden bu varmış bu kişide ve bununla yaşıyormuş. Evet, buradan nereye çıkmaya çalışıyorum bu görüntüden? Bu arada YouTube'dakiler, pardon Instagram'dakiler sizleri YouTube'a bekliyoruz. Çünkü Instagram'dan yayını şimdi kapatmak zorundayım. Dikkatim dağılıyor iki tarafa birden. Hem hikayemizde hem de burada linki sizlerle paylaştım. Hikayeden bağlantıya tıklayarak direkt YouTube'a gelebilirsiniz. YouTube'da görüşmek üzere. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz, yayına bağlanabilirsiniz. Buradan çıkıyoruz. Evet. Bu MR'da az önceki MR'da anlattığımız gibi yani buradaki gerçekler mi kandırmacalar mı birincisi MR raporunun ağrının kesin nedeni olmadığı konusunda en önemli örneklerden biri kendi hayatımda en çarpıcı örneklerden birisi olduğu için bu görüntüyü sizlerle paylaştım. Birçok hasta geliyor. Belki de burada gördüğünüz MR görüntüsünün onda biri kadar kötü. Başlangıç seviyesinde kayması var ya da başlangıç seviyesinde fıtığı var ama ağrısını ona bağlamaya çalışıyor. Buradaki yanlışlar zaten burada başlıyor. Yani biz şimdi ağrımız olduğunda belimiz ağrıdı, boynumuz ağrıdı, omuzumuz ağrıdı. Ne yapıyoruz? Hemen doktora gidiyoruz. Tabii ki gideceğiz. Peki orada ne yapılıyor? Hemen görüntüleme, kan tahlili vesaire yapılıyor. Peki bu sonuçlar çıktığında MR raporunda, MR görüntülerinde boyun ağrısı çeken birisine bir fıtık çıktı diyelim ya da bir düzleşme çıktı. Ağrı direkt bunun sebebi budur diyebilir miyiz? Buradaki tartışmamız bu. Ya da ileri derece boyun fıtığınız çıktı. Kolunuza yayılan hiçbir ağrısızı yok. Siz belki belinizden tedaviye gittiniz. Dediler ki boyun MR'ını da çekelim. Sizin boyundan hiçbir şikayetiniz yokken bir anda boyun MR'ınız da çekildiği için size diyorlar ki
Ya sizin boyun aslında belinizden daha kötüymüş. Boyunu ameliyat etmemiz lazım. Böyle bir şeyde duyan bir sürü hastamız var. Ne oluyor bu böyle olduğunda? Yani o zaman hayatı boyunca boyun şikayeti yaşamamış birisisiniz. Bir anda boyundan ameliyat olmanız gerektiği ve çok büyük bir fıtığınız olduğu söyleniyor. Bu da böyle sahneler de var. Çok büyük derecede fıtığı olduğu halde hiçbir ağrısı olmayan, koluna yayılan hiçbir şikayet olmayan kişiler de oluyor. O zaman bunu ne yapacağız? Ya da daha küçük fıtığı olduğu halde, kola yayılan bir ağrısı olmaması gerektiği halde çok şiddetli boyun ağrısı, kol ağrısı çeken hastalar var. O yüzden MR raporu ağrının kesin nedenini gösterir diye bir cümle doğru değildir. Her ağrının sebebinin MR raporu olmadığı gibi, MR'da yazan sonuç olmadığı gibi her MR'ın sonucunda da ağrı olacak diye bir tabir yoktur. Bunu da buradan açıklamış olalım. İkinci kandırmacamıza geçelim. Sosyal medyada daha çok ve yine çevremizde de bilinen bir yanlış. Ağrı varsa mutlaka hareket etmemek gerekir diye bir söz var. Ağrım var, sakın kalkma yerinden. Bunu söylediğimiz hastalar olabilir. Nasıl hastalardır bunlar? Akut bir ağrısı vardır, akut bir bel fıtığı vardır ve o zaman hani baskıyı azaltmak için mümkün olduğunca işte sırt üstü pozisyonda yatın, dizlerinizin altına yastık koyalım dediğimiz hastalar vardır. Ama ayakta durabiliyor, yürüyebiliyor, hareket edebiliyor, oturup kalkabiliyor. Bu kişiye sen hareket etme demek yanlıştır. Hareketsizlik ağrı tedavisinde çok nadir zamanlarda tercih edilen bir durumdur. Daha çok akut durumlarda, yaralanma durumlarında, riskli durumlarda hareketsizlik önerilir ama onun dışında çok kronik hastalıklarda hareketsizlikten ziyade egzersiz daha çok önerilir. Bunu da ikinci kandırmacı olarak anlatmış olalım. Üçüncü kandırmacamız ne? Boyun düzleşmesi var. Bütün şikayetlerin bundan dolayı. Böyle bir künt cümle var. Boyun düzleşmesi aslında patolojilere baktığınız zaman bir hastalık değil. Başka problemlerin bir sonucu olarak, başka hastalıkların bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur aslında. Boyun düzleşmesinin birçok sebebi vardır. Bunların en başında yanlış postürel alışkanlıklar, özellikle günümüzde telefona, tablete, bilgisayara aşırı bağımlı olmamızdan dolayı boynun sürekli önde tutulması, ekranların sürekli karşımızda olması, yine yaşadığımız hayat, stresli bir hayat, iş hayatı ve burada diş sıkma problemleri birçok kişide var. Aslında çoğu kişi farkında değil. Diş sıktığımız zaman, özellikle diş kasları gerildiği zaman boynumuz öne doğru gidiyor. Bu nasıl oluyor? Anatomik olarak onları da anlatacağız. Ama böyle boyun düzleşmesi bütün şikayetlerin sebebidir diye bir genelleme yapmamak gerekiyor. Bunlarla ilgili de konuşacağız. Bir yandan da sorularınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Soruları da buradan takip edeceğiz arkadaşlar. Evet, canlı telefon bağlantısı KC'mizi de verelim sizlere. Burada gördüğünüz numaradan bizlere ulaşabilirsiniz ve bu numaradan ulaşıp isterseniz, katılmak isterseniz sizi yayına alabiliriz. Geçen programda bunu yapmıştık. 2 tane konuğumuz olmuştu ve onlarla canlı yayında ağrılarıyla ilgili sohbet etmiştik ve çok hoşuna gitmişti herkesin. Bunu deneyebiliriz. Beşinci kandırmacamız ne? Tek seansta her şey düzelir. Ha, ona mı geçtik? Sosyal medyada evet. Dördüncüymüş, özür dilerim. Tek seansta her şey düzelir diye bir cümle var. Ya şimdi bu ben ilk mesela televizyona çıktığım zamanlarda da çok söylendi. Ama bunu söyleyen çoğu kişi de yayınları tam izlemeyen ya da ön yargılı davranmaya çalışan bazı kişilerdi. Ben çıktığım bütün yayınlarda o an yayında müdahale ettiğim kişilerde tabii ki belli başlı değişimler oluyor. İşte kolunu tutamıyor, tutmaya başlıyor. Kafasını çeviremiyor, çevirmeye başlıyor. Beli ağrıyor, bir anda ağrısını kesiyoruz. Evet, yaptığımız müdahalelerle bunları sağlayabiliriz ama bunun kalıcı olması için sürekli bir terapi yapılması gerekiyor.
belli bir seansta ve belli bir saat aralığında çalışmak gerekiyor ve mutlaka egzersiz o kişinin yapması gerekiyor. Yani bunu şöyle düşünün. Parmağınız kanadığında ya da bir yara olduğunda nasıl iyileşiyor? Önce kabuk bağlıyor, sonra iyileşiyor. Bugün canlı yayın olacak mı acaba diyorlar. Şu an canlı yayındayız. Sorduğunuz yer canlı yayın şu an. Onu da evet, canlı yayındalar. Canlı yayın olacak mı diye soruyorlar. Sorularınızı sorabilirsiniz. Yani demek istediğim manipülasyon sırasında e, eğer biz de istersek şunu yapabiliriz. Yani kameraları açarız. Ki bugün bir tane dostumun babası geldi. Kendisi de diş hekimi, babası da diş hekimi. Ve babasında işte uyuyup uyandıktan sonra kulağında bir işitme kaybı oluşmuş. İşte KBB nöroloji bütün doktorlara gitmişler. Ve geçen programlarda da söylediğim gibi yani işitme kaybı eğer kulak kaynaklıysa ya da başka bir orijini varsa fizyoterapi ile alakası yoktur. Ama kendileri işte kulak burun boğaza gittiğini, daha önce de böyle bir şikayetleri olmadığını, uyuyup uyandıktan sonra olduğunu söyleyince biraz Atlas'a baktım, biraz işte TMG'ye baktım ve sonrasında e, birkaç müdahaleden sonra kulağının biraz duymaya başladığını söyledi. Şimdi ben bunu o an eğer kameraları açsaydım, işte ilk başta kulağının duymadığını herkese gösterseydim ki bu kişi diş hekimi, belli bir yaşta ve tecrübede bir diş hekimi. O anlatsaydı benim kulağım duymuyor. Sonra benim yaptığım müdahaleden sonra da hafif bir duymaya başladı. Ve ben bunu paylaşsaydım. Aa evet duyuyorum dediği anı. Ne olacaktı? Milyonlarca izlenme, binlerce takipçi, kliniğin telefonları ötecekti. Bir sürü işte kulak işitme kaybı olan bir sürü kişi bize ulaşmaya çalışacaktı. Size anlatmaya çalıştığımı anlayabildiniz mi? Yani sizlere mucize gibi gösterilen, sizlere mükemmel gösterilen, sizlere böyle bir tıkla her şeyi çözüyor gibi gösteren kişilere ve bunu pazarlayan kişilere çok da güvenmeyin. Neden diyeceğim? O videolara şimdi ben gelmeden önce tabii yayın hazırlığı yaptığım için bakıyorum. Diyelim ki birisinin işitme kaybı ya da bel problemi ya da boyun problemi herhangi bir fizyoterapistte diyelim çözüldüğünü gösteriyor mesela. Paylaştığı hastayı bir daha paylaşmış mı diye bakıyorum. Tarıyorum aşağı yukarı aşağı yukarı. Yok. Yani o kişilerin ikinci görüntüleri yok. O kişiler nerede? Kimse bilmiyor. Yani istersek biz de bunu yaparız. Ama bu ne olur? Kandırmacı olur. Her işitme kaybını tedavi ediyoruz gibi algılanabilir. Bu konuyu aydınlatalım. Kulağın içinde kaynaklı bir sorun varsa, kulak kaynaklı, buna fizyoterapistler hiçbir şey yapamaz. O yüzden lütfen daha bilinçli davranın, daha dikkatli olun derim. Aynı şekilde bel fıtığı, boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, skolyoz, hani bunların böyle tek seansta düzelme ihtimali yok arkadaşlar. O konuda da lütfen inanmayın her şeye. Bir de şöyle bir şey var. Ee, Yeni mezunlar, kendi alanımla ilgili konuşayım. Şimdi doktorlarla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum çünkü benim alanım değil onlar. Ben Fizyoterapistler Derneği Başkanı olduğum için bunu ayrıca meslektaşlarıma uyarı olarak yapmak istiyorum. Birçok fizyoterapist görüyorum. Birçok fizyoterapist kendisine klinik açıyor. Destekliyorum da. Zaten klinik açılması için biz yıllarca mücadele verdik. Fizyoterapistler kendi yerlerini açabilsin diye ve Sağlık Bakanlığı da bu yönetmeliği çıkardı. Kısa yoldan para kazanmak için, kısa yoldan şöhret olmak için insanların emeklerini, paralarını, duygularını sömürmeyelim. Lütfen. Öncelikle iyi eğitimler almanız gerekiyor. Sizler iyi eğitimler almazsanız eğer hastalarınıza faydalı olamazsınız. Basit, küçük eğitimlerle kolay yoldan hani ben de işte manipülasyon yaparım, ben de bu şekilde videolar paylaşırım, halk tabiriyle kütletme videolarımızı paylaşırım ve bu şekilde popüler olurum. Gelen hasta da ister gelsin ister gelmesin sonra gibi davranışlar hoş değil.
Birçok hasta bu şekilde mağdur olabiliyor. Hastalara her zaman doğruyu söylememiz lazım. Ee, Onları tedavi edemeyecekseniz ya da koyulmuş bir teşhisleri yoksa asla dokunmamanız gerekiyor. Bu konularda dikkatli olalım. Şimdi bir diğer konumuz da mesela diğer KC'ye geçer. Sosyal medyada anlatıldığı için doğrudur. Sosyal medyada ya da televizyonda gördüğünüz her kişi uzman değildir. Ya da işinin en iyisi değildir. Yani şimdi şöyle durumlar da var. Yani çok güzel bir prodüksiyonla herkes sosyal medyada böyle kendisini çok önemli biri gibi gösterebilir. Biraz para harcayınca işte birkaç bilgi videosu paylaşabilir. Ama sizler bu kişilerin videolarından ziyade kliniğe gittiğinizde CV'lerine bakın, özgeçmişlerine bakın, size davranışlarına bakın. Size tüccar gibi mi davranıyorlar, bir sağlıkçı gibi mi davranıyorlar, nasıl iletişim kuruyorlar, bilgileri, altyapıları sağlam mı? Bunların hepsine bakmamız gerekiyor. Evet, daha önce konuştuğumuz konulardan biri de çok soruluyor. Atlas terapi hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Yani şimdi bu Atlas dediğimiz kemiği biliyorsunuz. Geçen yayınlarda da anlattım. Etrafı sinir, damar, kas açısından çok kalabalık bir eklem ve bu kemiğin yapılacak manipülasyonların dikkatli yapılması gerektiğini söylüyoruz. Tabii ki Atlas'ın bazı pozisyonlarının hem dengeyle hem baş dönmesiyle alakalı hem bazı durumlarda kulakla alakalı yansımalar olabiliyor. Ama yine de dikkat etmemiz lazım. Evet, canlı yayına katılmak için isterseniz telefon numaramızı verelim. Ben YouTube'a da yazıyorum telefon numarasını. Ama pardon, Instagram'a da yazıyorum. Instagram'a yazdığım telefon numarasından isterseniz canlı bağlantı için bize ulaşabilirsiniz. Buraya da sabitleyelim. Antalya'yı sormuşsunuz bu ara. Vallahi gelemiyorum. İnşallah bir gün gelmek isteriz. Sanırım bu kişi bir fizyoterapist bir soru sormuş ama teorik bilgiyi pratiğe geçirmekte özel eğitimlerin katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi biz üniversiteyi bitirdikten sonra ben özellikle kendim manuel terapi alanında kendimi geliştirmek istediğim için birçok eğitim aldım ve bu eğitimlerin faydasını çok gördüm. Ama gittiğim eğitimler öyle birkaç günlük basit eğitimler değildi. Bu eğitimler işte uluslararası kabul görmüş eğitimlerdi. Kesinlikle faydasını görürsünüz arkadaşım. Eğitimler eğer hedefe yönelik alırsanız olur. Ekrana alabilir miyiz o soruyu? Bayramda hangi tarafa önce gidilecek diye eşimle aramızda gerilim oldu. Daha sonra boyun tutulması yaşadım. Bir aydır geçmiyor. Beyin cerrahi 2 büyük fıtık ameliyatlık dedi. Boyun düzleşmesi varmış. Bu soruyu ekrana alma şansımız var mı? Ekipten rica edelim. Tamam, o zaman buradan ben okumuş olayım tekrar. Yani burada çok güzel, tam da anlattığım programın başında anlattığım konuya geliyoruz. Bu arada ekip arkadaşları, Instagram'daki soruları ben takip edemiyorum. Orayı takip ederseniz ya da Instagram'daki arkadaşlar YouTube Zafer Aksungur kanalına gelirseniz oradan da sorularınızı buradan daha net görebiliyoruz. Şimdi iki ekranı birden takip etmem zor olabiliyor. E, Çok güzel bir soru. Mükemmel bir şey. Çünkü biz tam da bunu anlattık az önce. MR sonucunun ağrınızın sebebi olmadığını ya da her ağrınızın bir MR sonucuna bağlanamayacağını anlatmıştık. Ne diyor bakın burada kişi? Bayramdan önce gidilecek, nereye gidilecek diye önce eşimle tartıştım diyor. Sonra boynum ağrıdı diyor. Sonra doktora gittim diyor. Bir aydır ağrım geçmeyince ve doktor bende 2 tane büyük fıtık olduğunu, mutlaka ameliyat olmam gerektiğini söyledi. İşte tam olarak yaşanan senaryo bu.
Birçok kişinin yaşadığı senaryo bu. Eğer ki bayramdan önce eşi olacak artık beyefendi mi hanımefendi mi bilmiyorum ama önce nereye istersen hayatım oraya gidelim deseydi hanımefendinin ya da beyefendinin boynu ağrımayacaktı. Dolayısıyla bu MR sonucundan da asla haberi olmayacaktı. Demek oluyor ki bu ağrı aslında o an yaşanan gerilimle birlikte muhtemelen sıktı kendini. Uzun bir tartışma. Sonrasında muhtemelen istediği yere gidilmedi. Öyle mi oldu bilmiyorum. Onu da yazın lütfen. Kimin istediği yere gidildi önce. Sonrasında da kas kasıldı. O kas kasıldığı için de diske baskı yapıyor. Dolayısıyla bence basit bir problem bu anlattığınız. Bu MR'ı çektirmeseydiniz de ya da o MR sonucunda o fıtık çıkmasa da siz bu ağrıyı yaşayacaktınız. O yüzden size tavsiyem iyice araştırmadan bir karar vermeyin. Mutlaka konservatif yöntemleri deneyin. Nedir onlar? İşte egzersizdir, fizyoterapidir. Ama tabii ki de kırmızı bir bayrak varsa fıtıkla alakalı o da doktorların değerlendireceği bir şeydir. Evet, bel kayması için fizik tedavi önerilir mi diye bir soru gelmiş. Herkes kendi tarafına gitti. Bayram zehir oldu demiş. Vallahi üzücü. Bu bayramlarda maalesef her ailede bunlar yaşanıyor. En temizi iki aileyi de aynı şehire toplamak ama o da pek mümkün olmuyor. Benzer problemleri yaşıyoruz hepimiz. İşte şu oralarda 2 gün kaldım, bizde de 2 gün kalacaksın gibi. Ya da bu bayram oraya öbür bayram oraya gidelim gibi. Maalesef bunlar her ailede yaşanan şeyler. Allah yardımcınız olsun. Bel kayması için de fizik tedavi tabii ki yani şimdi bel kaymasında daha programın başında eğer kaçırdıysanız onu da geriye sayıp öğrenebilirsiniz. Ya da benim az önceki bel kayması görselini tekrar bir alabilir miyiz arkadaşlar? Onu gösterelim. Bel kaymasında fizik tedavi önerir misiniz sorusuna. Şimdi bel kaymasında e, çok nadir durumlarda ameliyat yapılıyor. Yani bel kayması öyle gözümüzde korkutucu bir durum olmasın. Bununla ilgili bir sürü araştırma var. Kayma sonucunda eğer ciddi bir instabilite kaybı yani denge bozuksa omurgada e, ağrınız özellikle bel bölgesinde çok şiddetliyse ve kayma ile birlikte çok büyük bir fıtığınız da varsa sindire basıyorsa işte bacağınızda uyuşma, karıncalanma, yanma bu tarz durumlar varsa o zaman sıkıntı olabiliyor. İşte öyle durumlarda bel kaymasında bele platin yapılabiliyor ama onun dışında e, kaymanın derecesine göre fizyoterapi uygulanıyor. Bakın şu an ekrana yansıttığımız kayma 4. seviye bir kayma. Ama bu kişinin bu kaymadan Hatay depremi olana kadar haberi yoktu. Kendisi çalışıyordu, işine gidiyordu, geliyordu, asla beli ağrımıyordu. Ama depremden sonraki şartlardan dolayı kötü zeminde uyuduğu için, stresli bir ortamda olduğu için kalça ve bel ağrısı olunca MR çektiriyor ve bu sonuç ortaya çıkıyor. Yani yine o yaşadığı ağrının sebebi bel kayması değildi. O yüzden de hocalar bu kaymada bile ameliyat önermediler. Yani sizde bel kayması fizyoterapiyle eğer ki kayma ciddi anlamda hayatınızı etkilemiyorsa fizyoterapi, manuel terapi tabii ki uygulanabiliyor. İkinci sınıfa geçen fizyoterapist adaylarına ne önerirsiniz diyor. Okul bitene kadar hiçbir kursa gitmiyorsunuz. Sadece İngilizceyi geliştirin. İngilizceniz varsa başka bir dil daha öğrenin. Ehliyetiniz yoksa ehliyet alın. Sosyal faaliyetleri aksatmayın. İletişim becerinizi geliştirecek kulüplerle işte öğrenci kulüplerinde olun. İnsanlarla iletişiminizi geliştirin. Çünkü mezun olduğunuzda en çok size iletişim lazım olacak. Bununla ilgili de size küçük bir anımı anlatayım. Yeni mezun olmuştum. Adana'ya gitmiştim ilk. Orada başlamıştım işe bir tıp merkezinde. Tek yaptığım neydi biliyor musunuz? Tabii yeni mezun olduğum için mükemmel bir bilgi birikimim yok. Şu anda mükemmel var demem.
hala öğreniyorsa her şey 21 yıl olmasına rağmen. Ama o zaman okuldan çıkmışsın, yeni çıkmışsın yani. Çok da her şeye hakim değilsiniz. Bir anda böyle onlarca hasta bir günde almak zorunda kaldım hastanede. Bir staj yaparken saat başı bir hasta alıyorduk okulda. Sonrasında ilk yaptığım şey neydi biliyor musunuz? İnsanlarla iyi iletişim kuruyordum. Yardımcı olmaya çalışıyordum. Herkesle birebir ilgilenmeye çalışıyordum. Sorunlarını dinliyordum. Müdahale etmeye çalışıyordum bilgimin yettiğince. İşte o zamanlar en iyi masaj yapabiliyordum. Masaj yapıyordum. Daha manuel terapi o zaman eğitimini almamıştım. Okulda da çok fazla verilmemişti o zamanlar. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bir ay içinde işte Adana'daki tıp merkezine çok iyi bir fizyoterapist gelmiş diye bir haber çıktı. Aslında tek yaptığım iletişimdi. O yüzden doğru iletişim kurduğumuzda bunun altını bilgiyle birleştirirseniz gerçekten iyi bir fizyoterapist ya da iyi bir hekim olabilirsiniz. Ferda hocamın bir sözü vardı. Ben 3. sınıfa kadar böyle çok çalışkan biri değildim. Çok ders çalışmazdım. İşte ya oyuncu olma hedefim vardı ya futbolcu, öyle aklım bir karış havadaydı yani. Bütün sosyal kulüplerde de başındaydım. Bir gün Ferda Hoca bizi çekti, bölüm başkanımız. Buradan da ona selam söyleyelim. Zafer dedi, anladık zekisin, anladık sosyalsin ama derslerine çalışmazsan sana okulu bitirtmem dedi. Bundan sonra dedi en kötü notun BB olacak, yani 78-75 üzeri olacak dedi. Yoksa dedi sana okulu bitirtmeyeceğim dedi. Ders çalışacaksın dedi. Eğer dedi hem derslerinde başarılı olursan hem de sosyal olarak zaten çok iyisin. Günü geldiğinde bu mesleğin en iyilerinden olursun. Ulaşılmaz birisi olursun dedi. Çok ulaşılmaz değilim, ulaşabiliyorsunuz. Ee, Hocamı dinledim ve hem ders çalıştım hem de sosyalliğe devam ettim. Gördüğünüz gibi şu anda canlı yayın yapıyorum. Arada filmlerde de oynuyorum. Onları da izliyorsunuzdur belki. Evet, sorular var mı? Buradan gönderiyorlarmış, pardon. Sırt fıtığı hakkında bir soru gelmiş. Gülsüm Hanım'dan sanırım. Bu arada yayına bağlanmak isteyen biri varmış. Ne zaman bağlayacaksınız? O yanlış yere atmış. Evet. Evet, yayına bağlanmak isteyenler de oradaki numaradan bize ulaşabilirler. Uygulaması yapıyor musunuz işitme kaybı için demiş. Canan Hanım, ben manuel terapi konusunda eğitim veren birisiyim. Gerektiği zaman bunu yapabilirim. Atlas terapi değil, atlas manipülasyonu yapıyorum. Atlas terapiyi son zamanlarda maalesef birileri söyledi. Böyle bir şey. Yani atlasın tedavisi, ya atlas terapi, işte aksis terapi, tek tek bütün omurgaların ismini sayacak mıyız yani? Bunların hepsinin genel adı manuel terapi ya da kayropraksi ya da osteopati oluyor. Maalesef popüler kültür. Ve bu kültüre göre herkes hareket etmeye çalışıyor. İyi bir manuel terapist zaten atlası tedavi edebilir ama çoğu manuel terapist de işi eğer iyi biliyorsa korkar dokunmaya. Çünkü riskli bir bölgedir. Bel fıtığı ameliyatı oldum. Arada kalçam da bacağım da ağrı oluyor ama şiddetli değil. Bir sene oldu. Evet, ameliyattan önce belki daha kötüydünüz Gülpinar Hanım. Ameliyattan sonra da ara ara ağrınızın olması şunu gösteriyor. Mekanik olarak yani kas ve iskelet sisteminizi adapte etmeniz gerekiyor. Bunun için de fizyoterapistle birlikte bir egzersiz ve terapi programına girebilirsiniz. Tabii doktorunuzla da konuşursanız ona göre doğru bir kararı verebilirsiniz. Ben soruları takip etmeye çalışıyorum. MMSA hastasıyım ve kemiklerim, omurgam çok ağrıyor. Ne yapabiliriz? Geçmiş olsun. Sanırım ileri seviyede ki ondan dolayı bütün kemikler ve omurgalar ağrıyor. Allah yardımcınız olsun. Bu konuda algologlar tabii ki size yardımcı olabilir. Ama kemik ve kas ağrısı olduğunda da biraz böyle dolaşımı arttırıcı basit egzersizler, ilgili bölgelerde basit eklem hareketleri iyi gelebilir. Ama tabii ki bunu doktorunuz eşliğinde karar vermeniz lazım.
Evet, Instagram'dakiler için tekrar hatırlatalım. YouTube'a bekliyoruz. YouTube'da sizlere sorularınızı okuyabiliriz. Sırt fıtığı yanlış tedaviler, hep enjeksiyonlar yapıldı. Kas sinirlere yan etkisi yoğun. Evet, birazdan anatomi görüntülerimi açacağım, öyle gözüküyor. Çünkü sırt fıtığı aslında, yani sırt o kadar sıkı bir eklemdir ki sırtta kolay kolay fıtık olmaz. Sırtta fıtık olsa da çok hayatınızı zehir edecek bir durumda olmaz. Yani hangi bölgedeyse o bölgeyi etkiler daha çok. Ama sizde sırt fıtığı oluştuysa muhtemelen çok zorlayıcı, ağır işler yapmışsınız. Kolay kolay, yani eklem yapısından dolayı, eklem o kadar sıkıdır ki sırtta. Şuradan şimdi birazdan yansıtmaya çalışacağım. Bir deneme yapayım. Pardon. Oradan size görüntülerini göstererek anlatacağım onu. Burası hazırlansın. Evet, televizyonun sesini kısabilir miyiz? Instagram'dakiler için de şunu şöyle çevirelim. Ekranı görsünler. Böyle yapalım. Şimdi bakın, sırtı göstereyim ben size, anatomik yapısını şöyle. O kadar sıkıdır ki burası. Bakın. Şimdi ben buraya size diskleri bir yerleştireyim. Görün burayı. Çok sıkı bir yapıdır. Kasları da gösterelim. Bakın. Böyle küçük küçük kaslar var. Omurgaları tutan. Sonra bu şekilde kaslarımız var. Bu şekilde kaslar var. Çok sağlam bir yapıdır sırt. Şimdi bu sırtta biz nasıl fıtık oluşturacağız? Yani çok ciddi zorlamanız lazım. Çok ciddi bir ne yapmanız lazım? Ağır kaldırmanız lazım ya da uzun süre aynı strese maruz bırakmanız lazım. Sinir yapısını gösterecek olursak şurada, bu bölgedeki bir sorun daha çok ilgili bölgesinde sorun çıkarabilir. Şöyle yaklaşalım. Yani burada sırtta diyelim ki T10'da bir fıtığınız var. En fazla T10 ve çevresinde etki yapacak. Çok fazla dallanıp budaklanmayacak gibi. Ama mesela boyunda nasıl bu iş? Boyuna geldiğinde mesela boynunuzda farklı. Boyunda bir fıtık olduğunda kolunuza yayılabilir, omuza yayılabilir, el bileğine kadar gidebilir. Bakın. Ya da belde olduğunda yine kalçadan bacağa yayılan, parmak ucuna kadar yayılan fıtığınız olabilir. Şimdi az önce bir soru daha geldi. O soruda kanal daralmasında ne yapacağızdı? Şimdi diske baktığınız zaman bir disk, e, kanal daralması dediğiniz olay, şu sinirleri bir alıyorum, özür dilerim. Şurada vertebraları görüyorsunuz ya. Bunların etrafında, yani her vertebranın arasında intervertebral disk dediğimiz disk oluşuyor. Bu diskin de içinde işte bizim o omurilik, nucleus pulposus dediğimiz, işte dışarı çıktığında fıtık oluşan yapı oluyor. Kanal daralmasında ne oluyor insanlarda? Belli bir süre yürüdükten sonra ya da ayağa kalktıktan sonra her iki ayağına yayılan ağrı, işte geriye doğru belini götüremezler. Bu kişilerde e, şuradan bu kişilerde ne yapıyoruz? Nasıl bir yöntem izliyoruz? Onları da anlatacağım size. Bir yandan da şuradan bir ekranı benden alırsanız şey açacağım. Başka bir şey açacağım buradan. Evet, kanal daralması ile ilgili bir video size bulacağım. Oradan daha iyi anlatabilirim. Kanal daralmasında insanların en büyük şikayeti özellikle uzun süre yürüyememek. Burada da işte 100 metreden az yürüyorsa eğer kişiler, onlar da ve belli bir yaşa geldiyse ve ben onunla yaşayamıyorum, 50 metre bana yetmiyor ya da 20 metre bana yetmiyor, aldığım hiçbir tedavide sonuç vermiyor diyorsa
Bu kişilerde kanal daralması ameliyatı yapılıyor. Burada da iki seçenek oluyor. Bazı kişilere platin yapıyorlar. Bazı kişilere platinsiz yapıyorlar. Burada doktorlar da kendi arasında kararı hastaya göre veriyorlar tabii ki. Şimdi burada görüyorsunuz. Bakın stenoz nasıl oluşuyor ona bir bakalım. Şu şekilde bu diskte bir dejenerasyon başlıyor. Belli bir yaşla başlıyor. Zaten özellikle ileri yaşlarda kanal daralması çok fazla görülebiliyor. Bunun da görüyorsunuz kanal daralması burada yavaş yavaş dejenerasyon yaşla birlikte hem yük binmesi diske hem de yaşın ilerlemesi belli başlı dejenerasyonlarla kanal yavaş yavaş daralıyor bakın. Burada bir baskı oluşuyor. Ve bu kanal daraldıkça ne yapıyor? Sinire baskı yapıyor. Ve sinire baskı yapınca da sizler belli bir pozisyona geldiğinizde yürümeniz zorlaşıyor. Bu kişilerde dikkat edin, kanal daralması olan kişilerde dik durmakta zorlanırlar. Kendilerini geriye almakta zorlanırlar. Ama dik durabiliyorsa, geriye doğru rahatça gidebiliyorlarsa, 300-500 metre yürüyebiliyorlarsa bu iyi bir şey tedavi açısından. Ama 100 metrenin altında yürüyorlarsa ve seans almalarına rağmen, terapi almalarına rağmen, egzersiz yapmalarına rağmen hala metrede ilerleme olmuyorsa, günlük yürüdüğü metrede, o zaman bu kişilerde hocalar cerrahi önerebiliyorlar. Ama onun dışında konservatif tedavi yöntemleri, egzersizler ve özellikle kilo kontrolü burada çok önemli. Kanal daralmasında kilo kontrolü. Çok fazla kilolu olursanız eğer diske binen yükü arttırabiliyoruz. Hocam ben Aynur. Benim sağ tarafım bacağımla birlikte ağrı var. Doktora gittim. Bel fıtığı var ve omurgada hafif yamukluk var. Ağrıyla fıtıktan olabilir dediler. Bu arada boyun fıtığım da var. Evet bu güzel bir konu Aynur Hanım. O nasıl oluyor onu da anlatalım. Şöyle fıtıkla ilgili hemen bir videomu açayım. Tamam, Keriman Hanım var. Şunu anlatayım hemen alacağım. Fıtıkla ilgili şimdi tekrar buraya bakıyoruz. Fıtık olduğunda diyelim ki sol tarafta fıtığınız var. Mesela ya da sağ tarafınızda fıtığınız var. Yani sinire baskı var. Burada taştı. Bakın bu çıkan şey aslında işte fıtık dedikleri olay bu. Herniyasyon dedikleri. Bu buradan böyle ortadan çıkarsa santral oluyor. Sağa sola çıkarsa işte hangi tarafa çıkıyorsa onun adı veriliyor. Buradayken diyelim ki solda baskınız var. Şu şekilde soldaki sinire diyelim ki baskı var. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Sol tarafınız vücut sağa doğru kaçıyor. Sola baskı olmasın diye. Yani soldaki disk baskısından kaçmak için vücudun sağa doğru kaçıyor ya da sağda baskı varsa sola doğru kaçıyor. Buna da lateral shift deniyor tıp dilinde. O yüzden fıtığı olan kişilerde bu tarz bir postür oluşabiliyor. Bu sinir baskısının olduğunun en büyük kanıtlarından birisidir. Terapiler mutlaka denenmeli tabii ki. Evet canlı bağlantımız varmış alabiliriz. Merhaba hocam, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Kimle görüşüyoruz? Keriman Orhan, Nereden arıyorsunuz Keriman Hanım? İstanbul Beylikdüzü'nden arıyorum hocam. Ben rahatsızım. Buyurun dinliyorum sizi. Ocak ayından beri çok rahatsızım. Hatta 6 aydır yatıyorum. Yavaş yavaş yeni kalkmaya başladım. Nasıl başladı Doktora şikayetleriniz? gittim. Ani sancılarla böyle birdenbire oldu. Ne yaptınız Ee, hatırlıyor musunuz? Birdenbire olmaz. Bir suçunuz vardır Valla illa ki. aslında şöyle 4 ay bir aşırı derece stresim vardı. Ee, Ondan sonra kızımın nişanı oldu. Nişan oldu. Ertesi gün ben yatağa düştüm yani. Ani sancılarla. Muhtemelen benim kızlar da nişanlandığında ben de yatağa düşebilirim yani. Şimdi birçok Kendimi çok yordum hocam. evet. Çok gelenek e, görenekçisi misiniz siz böyle o adet olsun bu adet olsun? evet sarmasıydı, dolmasıydı. Kendimi üşüttüm işte bilmem neydi. Sinirdi, stresli derken bir anda Anladım. böyle ertesi günü yataklardan kalkamadım hocam.
Şu an bir aydır ancak yavaş yavaş düzelmeye başladım. Hı Tabii hı. özel doktorlara gittim. Bel kayması var dediler. Kanal daralması var. Hı 2 hı. tane de fıtık var. İşte hocam nereye gittiysem yok vida takacağız, yok bilmem ne takacağız. Sen bize yalvaracaksın ameliyat et beni diye dediler. Peki daha Ama önce ben böyle bir bir şikayetiniz var mıydı? e, bir 20 yıl önce böyle yürüdüğümde sanki balon gibi belim şişiyordu. Oturduğumda o Tamam, o şişlik 20 yıl iniyordu. önceydi. Son 20 yıldır hiç ağrı Heh, hissettiniz mi? yok hiç ağrılarım olmadı son 20 yıldır. Ama kalça ağrısıyla tutuldu hocam. Belim de değil. Kalça her iki kalçam hem üst tarafı hem orta tarafları. Bir de bu aralar aşağı doğru kalçamdan aşağı doğru sanki kemiğimi içinden Hı yiyorlar hı. gibi bir sancılar oluşmaya başladı. Peki Şu an belinizde çizgi elhamdülillah şeklinde mi bir ağrı? belimde hiç ağrı yok hocam. Kalçalarınız çift taraflı. Yürürken var mı Evet, ağrı? tabii yürürken var. Ne kadar Ama yol şu an yok yürüyebiliyorsunuz? hocam. Nasıl? Ne kadar yol yürüyebiliyorsunuz? Yani ben önceden 10 bin adım atabiliyordum. Şu an 10 bin adım değil de 750 adım zar zor gidebiliyorum Eskiden 10 yani. bin adım. Nişandan sonra 750 adıma mı Heh, düştünüz? şu 6 ay içinde yani 10 bin adım atarken şu an 750 adım anca atabiliyorum. Ve yürümeye de korkar oldum hocam. Acaba yürüsem bel kaymam daha mı kötü olur, daha mı iyi olur? Ne yapacağımı bilemedim. Doktorlar da doğru düzgün bir şey demedi. Tamam. Şimdi Ama bir size yardımcı olacağım. fizyoterapi al dediler bana. Bir Hani fikir benim vereceğim bel size şimdi. kaymam. Heh, Instagram'dakiler tabii hastamızın sesini duymuyorlar. Ben size aha, özetleyeyim durumu. Önce bir aha, durumunuzu özetlemek istiyorum çünkü Instagram'dakiler sesinizi duymadığı için ne olduğunu anlamadılar. aha. Şimdi hanımefendi son 6 aydır kızının nişanıyla ilgili hazırlıklar yapmış. Çok stres olmuş. Kızının nişanlandığının ertesi günde ağrıları pik yapmış. Uzun süredir de ağrılarından dolayı ayağa kalkmakta bile zorlanıyorsunuz. Doğru mu? Evet, evet. Doktora gitmiş. Yani hocam şöyle, klozete bile oturamıyordum Tamam. kalçalarımdan. O Ee, şekilde. Her iki kalçasında çok şiddetli ağrısı var. Ve sonrasında doktora gidiyor ve doktora gittikten sonra da doktorlar hemen ameliyat olmanızı önerdi, değil mi? Evet, hemen acil Evet. dediler. Şimdi az önce soru soran kişiyle de aynı durumdasınız aslında. Bu yaşınıza kadar, Evet. yaşınız kaç söylemenizde bir mani yoksa? 61 hocam, 61. 61 yaşınıza kadar bu şikayeti yaşamadınız. Hiç yaşamadım. Ve bu ağrılardan önce de kendinize fiziksel olarak ağır kaldırma ya da işte ters bir hareket de yapmadığınızı söylüyorsunuz, değil mi? Yapıyorum, ağırda kaldırıyorum, evde süpürüyorum, Yok, koltukta onu her zaman yıkıyorum. yapıyordunuz da bu son 6 ayda ekstra bir Heh, şey yaptınız mı? yok Evet, yapmadım. son 6 aydaki tek değişen şey neydi? Kızınızın nişan hazırlıkları ve Çok kızınızı stresim vardı. nişanlamanız. Aşırı derece stresliydim yani. Tamam, işte burada yine psikososyal faktörler devreye giriyor. Yani bu Bir de e, dişimi sıkıyorum hocam. Ben sürekli sıkarsınız diş tabii. sıkıyorum. Eminim ben de nişanlasam kızımı ben de sıkarım dişimi yani. Yok daha Şimdi önceden beri sıkıyorum hocam. işte stres sizin hayatınızda hep varmış. Şimdi Instagram'daki arkadaşlar için de özetlemiş olalım. E, Bu nişan sürecinde ağrılarınız artması tamamen hani o MR'ınızı belki 5 yıl önce çektirseniz de o MR öyle çıkacaktı. Ama 5 yıl önce bu şikayetiniz yoktu. Evet bana bunu 5 yıl önce dediler. 5 yıl önce zaten Dar aynı kanal MR var sonucunuz dediler. çıkmış. Güzel. Yani Bel buradaki sorun kayması ne biliyor var musunuz? dediler. Buradaki Heh, sorun heh. o süreçte yaşanan stres ve yorgunluk, hem psikolojik hem fiziksel olarak yorgunluk, kaslarınız yıpranmış. Normal bir insan mesela günde diyelim ki yarım saat yürümeye alışmış bir insanı günde 40 dakika yürütürseniz o insanın bacağı beli ağrımaya başlar. Yani alışık olmadığınız bir duruma uzun süre maruz kalırsanız ağrınız artar. Siz kolunuzda ya da bacağınızda uyuşma var mı? Yok hocam. Yok. Güç Bacağımda kaybı uyuşma var mı? falan hiç yok. Güç kaybı da yok hocam. Hiç güç kaybım yok. Tamam. Yani Topuklarımın siz üzerinde yürüyebiliyorum. hani ben kendi Parmaklarımın üzerinde tecrübemden yürüyebiliyorum. cevap vereyim. Hı Birçok hı, kızını ya da oğlunu evlendiren hı hı. kişi bu süreçlerden sonra terapiye geliyorlar.
Yani o süreç Hmm, insanları biraz yıpratıyor. Ya da ev evet, taşıyınca doğru, ya da doğru. işte iş değişikliği yapınca. Bence sizinkiler biraz fiziksel ve psikolojik olarak zorlanmadan olmuş. Endişelenmenizi tavsiye etmem. Bel E, kaymasından değil mi hocam? Bunu bana söyleyin. Ben size geleceğim zaten hocam. Sorun değil de bel öyle bir günde kayan bir şey değil. Onun Ha, bir süreci var. Yani o sizin son 6 hı ayda hı, kendi kendine kaymış olamaz yani. O belki sizde 10 yıldır öyle, belki 15 yıldır öyle, belki 20 yıldır öyle bilemeyiz. evet. Ama bu son anlarda olmuş Hı bir şey gibi gelmedi bana. Çünkü öyle bir şey olsa hani o kadar büyük bir hareket hı. olsa Hı. omurganızda yani kalkamazsınız yerinizden. Yani şu an Hmm. yaşadığınız o değil bence. O yüzden Hocam ben size endişelenmeyin. gelmek istiyorum. Ne zaman Ben isterseniz benim burada bel onları kaymam düzelir konuşamıyoruz. mi hocam? Burada onları konuşamıyoruz. Siz arkadaşlarla görüşürsünüz. E, Öyle mi hocam? evet evet burada onları konuşamıyorum. İyi Tamam. bir fizyoterapiste gidebilirsiniz. İyi bir doktora Hı gidebilirsiniz. hı. Sorun değil ama ben anladığım kadarıyla bunlar Hocam ben çok araştırıyorum. Hatta 6 aydır hı Ocak'tan hı, bu yana. o Ee, sürecin etkisi büyük ihtimal. biz sizi beğendim hocam. Bir de bir tane daha var ama sizde karar kıldım inşallah Allah'ın Ben daha izniyle. yakışıklıyımdır belki. Teşekkür İnşallah ediyorum. şifam sizin ellerinizden olur hocam. Görüşürüz. Sağ Yani olun. tamam hocam, görüşürüz. Allah'a Geçmiş emanet olsun. olun. Hayırlı akşamlar. Evet Teşekkür bu ederim. arada bir saati oldu sanırım. Bir kişi daha bağlayabiliriz arkadaşlar istiyorsanız. Bir yandan soruları devam edelim. Şeyden de çok fazla soru geliyor Instagram'dan. YouTube'a gelin lütfen. İki taraftan takip ettiriyorsunuz bana. Bu Instagram'dakilerin rahatlığı da beni benden alıyor. Yani şurada YouTube'a bir tıklayıp Zafer Aksungur kanalına gelip oradan izleseniz mükemmel olacak ama bazıları oradan izlemeyi tercih ediyor. Bazı hastalarım da şey diyor, açamıyoruz diyor, bulamıyoruz diyor. Linkleri paylaştım aslında ama tabii herkes teknolojiyle çok aşina değil. Neyse ki Gonca ve diğer ekip arkadaşlarım soruları bana yolluyor. Boyun fıtığı patlamış ameliyat diyorlar. Kollarımda ağrı da var. Ağrılar azalıyor. Ameliyat gerekir mi? Ya bunu tabii biz karar vermiyoruz. Sadece şunu söyleyebiliriz. Yani bir şey patladı dediğinizde yani fıtık patladı dediklerinde çok da korkmayın. Eğer çok fazla e, yansımıyorsa kolunuza bir şeyler, uyuşma, güç kaybı yoksa. Tabii ki bu bir kaza sonrası mı olmuş, yıllardır mı sizde var o da önemli. E, Bu tarz durumlarda bilim şunu der. Önce konservatif tedaviyi deneyin eğer kırmızı bayrak yoksa. Kırmızı bayrak nedir? İşte güç kaybı, idrar kaçırma, denge kaybı, e, baş ağrısıyla birlikte boyun ağrısı. Bunlar risklidir aynı anda ikisi birden oluyorsa. Onun dışında fizyoterapi, manuel terapi deneyebilirsiniz. Doktorunuzun da gözetiminde eğer işe yaramıyorsa. O zaman en son çare ameliyat söyleniyor. Tamam. Alacak mıyız başka birini? Kimi alıyoruz? Lütfiye Hanım. Tamam. Tamam. Bir dakika sonra bir bağlantımız var. Bu arada soruları alalım. Bakın burada güzel bir şey var. Cuma Karçay. Sol bacağında ağrı varmış. Ameliyat olmuş. Şimdi 10 dakika yürüdükten sonra sol bacağının altı ağrıyormuş. Sol ayağı komple uyuşuyormuş. Evet, bel fıtığından dolayı ameliyat oldunuz ve şimdi 10 dakika yürüyorsunuz. Sol ayağınız komple uyuşuyor. Bunu bence tekrar cerrahla görüşmeniz lazım. Çünkü uyuşma varsa eğer işin içinde belli bir bölgede yoğunlaşıyorsa ve 10 dakika yürüdükten sonra ortaya çıkıyorsa bunu cerrahınızla bence konuşmanız lazım. Tekrar bir MR'la belki değerlendirirler bilmiyorum. Osteopati ile ilgili düşünceleriniz neler ve eğitim için bir tavsiyeniz var mı? Ya şimdi
Bu tamamen hani kişinin tercihi, yani osteopati biraz daha böyle e, bütünsel yaklaşıyor. Biz de bütünsel yaklaşıyoruz manuel terapide. Kayropraksi de aynı şekilde. Yani bunların üçü aslında kardeş gibi. Osteopatide biraz daha böyle işte visceral bölgeler, yani iç organlara daha çok e, yönelim var. Onların komplikasyonları, onlardan dolayı oluşabilecek problemler vesaire. E, Ben açıkçası çok yönelmedim kendi açımdan. Manuel terapiyi daha keyifli buluyorum. Zaten osteopatinin içinde de manuel terapi teknikleri var. Aynı şekilde. Herkesin kendi yeteneği, kendi bakış açısı. Çok iyi osteopat arkadaşlarımız var, osteopatiye yönlenen. Ee, Dediğim gibi. Şimdi sorularınızı görmeye çalışıyoruz bağlantıdan önce. Fizyoterapi son sınıf öğrencisi. Bugünler Hı, Lütfiye Hanım gelmiş. Tamam, bağlayalım. Fizyoterapi son sınıf öğrencisiyim. Tavsiye güzel olur benim için. Az önce de verdiğim tavsiye gibi tüm öğrencilere öğrenciliğinizin tadını çıkarın. Öğrenciyken hiçbir kursa gitmeyin. Tabii ki kongrelere katılın. Ee, Öğrencilere eğitim verenler inanın idealist değildir ve sizden para kazanmayı düşünüyorlardır. İngilizce çok önemli mesleğimizde. İngilizceniz varsa başka bir dil daha. Tekrar bunu söylemiş olalım. Lütfiye Hanım'ı alıyoruz. Lütfiye Hanım merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Siz nereden bağlandınız? Ben Eskişehir'den bağlanıyorum. Size ulaşmak istiyordum Eskişehir. çoktan beri. Evet. Evet. Bu boynumda ağrı var benim. Baş ağrısı. Sol taraflı genelde. Sol taraflı diş sıkması var. Sizde mi? Sol boynum ağrıyor. Bir de başım sol taraf ağrıyor. Ne Evet zamandır bu ben de. şekilde? Sol 10 tarafınızda. yıldan beri var. 10 yıl önce ne oldu bu Fiz- ağrı başlamadan önce, hatırlıyor Sol, musunuz? hep sol. Nörolojiye gittim. Yok yok, onu 10 yıl sormuyorum. 10 yıl önce önce stres, evet, çok şiddetli bir yani geri baş ağrısı. Lütfiye Hanım'ın 10 sesi yıl çok başladı iş. tırtıklı geliyor. 10 Kesilerek yıl geliyor. önce başladı ağrılar. Evet Lütfiye Hanım, 10 yıl önce ağrılarınız başladı da 10 yıl önce hayatınızda bir değişim oldu mu? Nasıl Evet, başladı bir ağrılar? stres yaşadım işte. Stresten sonra oldu. Ha, büyük bir stres yaşadınız. Ondan sonra oldu. Evet, Tamam. evet, O stresten sonra boyun ağrısı, çene ağrısı, kolunuza da evet. yayılıyor mu ağrı? Kolumda yok çok şükür ama baş ağrılarım hiç geçmiyor. Sürekli ağrıyor. İşte fizik tedaviye gittim, nörolojiye gittim. Nöroloji gon blokajı yapıyor. Yaptı ama yine de ağrıyor. Nöral terapi yapıldı fizikte. Bu sol tarafımda yanma şeklinde bir ağrı var. Yanma Yanma ne şeklinde zamandır boynum. var? Yani ağrılarım zaten yanma şeklinde, bir de omuz ağrısı. Omuzda sertlik var. Evet, şimdi yine Instagram'dakiler için de özetleyelim. Lütfiye Hanım 10 yıl önce yaşadığı yoğun bir stresten sonra boyun ağrısı, çene ağrısı, boynunda yanma, kolunda yanma e, ve şiddetli baş ağrıları var. Ve 10 yıldır da bunlara çözüm bulamadınız. Doğru değil mi? Evet. Bir de distoni dediler ama distoni yapmaz baş ağrısı dedi bir Distoniniz de mi profesör. var? O da mı yeni E, gelişti? dis- o da işte sonradan çıktı bu ağrılardan sonra. Onun için de botoks yapılıyor. Fakat baş ağrısı yapmaz diyor profesör hocamız, Evet. bu şeyler diyor. Distoni diyor. Ona da sordum. Ama boyun kaynaklı olabilir dediler fizik tedavide de. Yalnız ben kayropraktiği de almak istedim. Yaşım da 65 olduğu için kemik erimesi de var. Korktum. Size ulaşmak istedim. Ulaşamadım. Evet. Yani uzman kişi olduğunuz için size danışmak istedim. Şimdi şöyle, Acaba bir yamukluk mu var boynumda, bir şey mi var bilmiyorum. şimdi Lütfiye Hanım, şimdi durum şöyle aslında. Yaşadığınız o streslerde az önceki konuştuğumuz kişide de aslında işte mesela kızını Evet, nişanlamıştı. Ondan sonra ağrıları dinledim. başlamıştı. Şimdi mesela o da çözmezse bu sorunu, o da 10 yıl 20 yıl sürecek.
Siz de mesela 10 yıl önce yaşadığınız bu stres ve gerilimden sonra belki o zaman anında müdahale edilseydi işte çeneye, boyuna bir şekilde oralar Evet. açılsaydı belki bu kronik baş ağrısını yaşamayacaktınız. Hala da geç değil. Müdahale edilmez diye bir Evet. şey yok. Yaşınızdan dolayı tabii ki sert müdahale yapılmaması lazım. Öyle bilinçsiz bir müdahale yapılmaması lazım ama tedavi yapılabilir size. Uygulanabilir. Özellikle şu eklemleriniz, üst taraftaki Evet. hani şu meşhur atlas dedikleri herkesin. Evet. Atlas bölgesi, onun altındaki aksis, işte tüm servikal dediğimiz boyun omurgaları, boyun çevresi kasları, çene kasları bunlar rahatlatıldığında siz ciddi anlamda hani bu anladığım kadarıyla ki doktorların da söylediği kadarıyla sizin ağrınızın sebebi daha çok servikal bölge dediğimiz boyun servikojenik yani boyun kaynaklı baş ağrısı. O Evet. yüzden bu tarz durumlarda fizyoterapi size çok faydalı olur. Aynı zamanda egzersiz ve belki bazı durumlarda Egzersizlerimi sürekli yapıyorum. Egzersiz yapıyorum ama nasıl fayda egzersizler etmiyor. yapıyorsunuz? Böyle çin tak yapıyorum. Hı hı. Havluyu böyle çeviriyorum hani sağa sola. Sonra sırt kaslarımı geliştiriyorum. Geriye ellerimi Hı. Böyle uzatıyorum. ittirme Sizin çektirme falan bazı yapıyor musunuz? onu yapmıyorum. O ağrıtıyor Yapmayın başımı, demiştim boynumu çok. onları Evet, videolarımda. siz İyi siz de. yapmayın dediniz zaten. Onları yapmayın. İzliyorum Onlar sizi de. çünkü ağrılarınızı arttırıyor. Evet. İşte öyle hareketlerimi yapıyorum sürekli. Size tavsiyem tabii ki burada ümitsizliğe kapılmayın ama e, baş ağrısı, boyun ağrısı, yanma da başlamış şimdi. Gitgide zincirleme gidiyor yani. Bu belki Evet. 3-5 yıl sonra daha da böyle ilerleyecek. O yüzden hani bu aşamalarda bence yaşınızda artık Dünya Sağlık Örgütü'ne göre genç sayılıyorsunuz 65'e kadar. Biliyor muydunuz bunu? Keşke, keşke hocam, 65'ten keşke. sonra 65'ten sonra orta yaşlı sayılıyoruz. Vallahi gülmeyi unuttum başımın ağrılarından. İnşallah yüzünüz güler. İyi bir terapi tavsiye İnşallah. ederim size. İnşallah Ama kime rahatlarsınız. gideceğimi bilemiyorum. Size nasıl ulaşırım bilmiyorum. Ulaşmışsın bak buradasın işte yani Ya ulaşmakta bir size şey yok. ulaştım ama yani böyle bir tedavi almak için hocam. Çok şükür. Lütfiye Hanım şöyle bir şey Elhamdülillah. yapabiliriz. Bizim cumartesi günü eğitimimiz var. Fizyoterapistlerle burada bir eğitimimiz var bu stüdyoda. Dilerseniz buraya konuk olun. Arkadaşlarımızdan bilgi alın. Eğitimde gelin buradaki Nerede? fizyoterapistlerle sizin durumunuzu tartışalım. İstanbul'da mı? Arkadaşlar telefonda bilgi verecekler size. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. İnşallah gelebilirsem bilmiyorum Hem yani. eğitim alanlara bir katkınız olur. Bir gerçek Hı. bir hasta olarak eğitimde, seminerimizde hem de siz şifalanırsınız inşallah. İnşallah. Cumartesi günü, bu cumartesi mi? Evet, arkadaşlar bir önceki bağlanan hanımefendiyi de davet edelim eğitime. Buyursun gelsinler Teşekkür canlı ederim canlı. hocam. He? Allah razı olsun. Tamam, Allah bilgileri razı arkadaşlar size verecekler. Bir önceki Tamam bağlanan hocam. hastamızı da hanımefendiyi de davet edelim. Cumartesi günü eğitimimize. Orada hem eğitimde bulunursunuz, görürsünüz biz burada neler yapıyoruz fizyoterapistler. Hem de onlara derdinizi anlatırsınız. Onlar da gerçek bir hasta deneyimi yaşarlar. Tamam hocam. Teşekkür Tamam. ederim. Allah Görüşmek razı üzere. olsun sizden. Sağ olun. İyi çalışmalar. Evet arkadaşlar, yorucu bir yayındı. Yayınımızı bitirmemiz gerekiyor artık. Stüdyodan beni kovuyorlar diyormuşum. Şaka şaka Yor Medya ekibi sağ olsun. Çok güzel çalışıyorlar. Öncelikle onlara arkadaki bütün reji ekibine teşekkür ediyorum. Sonra bizim koordinasyon ekibimizde yer alan Oğuzhan Bey, Gonca Hanım, Esra Hanım, Aslan Hanım, Songül Hanım onlara da teşekkür ediyoruz. Güzel bir yayın oldu. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Bu yayını da kaydediyoruz. YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Sağlıkla kalın. Fizyoform Sağlıklı Yaşam Merkezi sundu.